Bunu nasıl... orada kalmış. Kıymetli Hazurun, saygıdeğer rektör arkadaşlarım, değerli bilim insanları, kıymetli misafirler, aziz kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla barışın ve rahmetin kaynağı olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Böylesine anlamlı bir buluşmada İslam aleminin birlik, adalet ve dayanışma ideali etrafında toplanmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu toplantıyı tertip eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada bir kongredeyiz ama aynı zamanda İslam dünyasının yeniden diriliş yolculuğunda önemli adımlar atmamız gerektiğini bir kez daha idrak ediyoruz. Çünkü birliğimiz sadece coğrafi veya siyasi bir mesele değil, bir imanın, vicdanın ve eşrefi mahlukat olan insanın ortak kaderinin sesidir. Özür dilerim. Değerli kardeşlerim, İslam dünyası büyük bir potansiyele sahiptir. Zengin doğal kaynakları, genç nüfusu, köklü medeniyet mirası ve ortak inanç birliği. İslamiyet zuhur ettiğinden kısa bir süre sonra, 30 yıl sonra İran'ı, Şam'ı, Mısır'ı, 70 yıl sonra bütün Kuzey Afrika'yı, aşağı yukarı 100 yıl sonra 711'de İspanya'yı fethetmiş, 732'de Paris önlerine gelmiş mübarek bir motivasyon kaynağıdır. İlahi bir kudrete sahip olarak Müslümanlar o hak dini yaymışlar ve yayıldıkları yerlere de barış, adalet ve refah getirmişlerdir. Burada bugün yaşadığımız İslam dünyasının yaşadığı büyük zorluklar, savaşlar, sömürüler, adaletsizlikler birliğimizin eksikliğini hedef almaktadır. İşte bu noktada Türkiye son yıllarda büyük gayretler sarf ediyor. Her zaman İslam dünyasının ortak vicdanı ve dayanışma gücü olmaya gayret ediyor. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne İslam dünyasının meseleleriyle her zaman aziz milletimiz ilgilendi. Gerek insani yardımlarla, gerekse kültürel ve ilmi işbirlikleriyle İslam birliğini ve Müslümanların refahını daima canlı tutmaya çalıştı. Bugün 8 Kasım değerli dostlar, 9 Kasım Muhammed İkbal'in doğum günü. Muhammed İkbal bugün hala İslam dünyasının birliği dediğimizde onun gayreti ve şahin metaforu aklımıza geliyor. Süremiz çok kısa. Ben uzun bir konuşma hazırladım. İslam dünyasına şöyle bir bakıyor Muhammed İkbal. Bir şahine benzetiyor. Ve o şahinin başı ve kalbi Türklerdir diyor. Hala 9 Kasım'da, 23 Mart'ta ve 29 Ekim'de Pakistan'ın ve Muhammed İkbal'e gönül verenlerin okuduğu bir şiiri okumak istiyorum size. İkbal-i esrar hudi, rumuzi behudi, Türki est, seri şahin İslam, Arap per, İrani kemer, eğer ser berevet, Perzeden nemi tevanet. Bunu Pakistan ordusu marş olarak da okuyor.
Burada şunu söylüyor, İslam dünyasının başı Türklerdir, kanadı Araplardır, gövdesi Hint'tir, İran'dır, baş olmazsa kanat uçamaz. Burada Muhammed İkbal bu İslam dünyasının kuş bakışı baktığınızda kanatlarını ve başını bu coğrafyanın sınırlarını çizdiğinde bir şahine benzetiyor. Türkiye'yi asla gözden çıkarmayın diye oğluna vasiyet ediyor 1938'de. İslam'ın geleceği Türklerin liderliğindedir diyor. Burada tabii ki çok duygusal konuşma yapmak istemiyorum. Amacım İkbal'in bu metaforunu hatırlatmak ve İslam dünyasının birliğini ve Türklerin İslam medeniyetine hizmetlerini Muhammed İkbal vasıtasıyla dile getirmek. O Türkler ki 10.000 kişilik orduyla Babür Semerkant'tan çıktı, Herat'a gitti, Herat'tan Kabil'e, oradan bütün Hindistan'ı fethetti. Ama onun torunları ne yaptı? Bugün o coğrafyada 500 milyonluk bir kardeşimiz var. Pakistan, Bangladeş, Keşmir temsilcisini dinledik. Afganistan. Atalarının tarihine baktıklarında gurur duyuyorlar. Bugüne baktıklarında ne kadar büyük bir zulüm altında olduklarını görüyorlar ve gelecekten de umut bekliyorlar. Bizim sadece İslam dünyasının bu kanatları değil, gövdesi de büyük bir işgal altında. Bu coğrafyada Hazreti Ömer'le birlikte bütün Arap Yarımadası, Kuzey Afrika, İran, Irak, İslam'ın adaletine, hoşgörüsüne kavuşunca bir refah toplumu oldu. Ne zaman ki Haçlılar geldi 1099'da, bir tefrikadan, Müslümanlar arasındaki Fatimilerle Sünniler arasındaki gerilimden istifade ederek 88 yıl Kudüs'ü işgal ettiler. Sonra Selahaddin Eyyubi geldi, oraya tekrar Hazreti Ömer'in adaletini getirdi. Bugün yaşadığımız Gazze'de, Sudan'da büyük zulümler, katliamlar elbette dış güçlerin ve bu coğrafyaya dostça, kardeşçe, insanca bakmayan emperyalist güçlerin bir takım oyunları. Ama bu coğrafyada yer alan insanların da akletmeleri, birlik ve beraberlik göstermeleri gerekiyor. Bugün bir başka sorunumuz da Sudan. 1952'de Nasır ve arkadaşları darbe yaparken dediler ki Mısır ve Sudan asla bölünemez. Bu kral Sudan'ı dikkate almıyor. Ama 1956'da Sudan'ın Mısır'dan ayrılmasını kabul ettiler. Yaklaşık 2.500.000 kilometre karelik bir Sudan, Afrika kıtasının en büyük ülkesiydi. İkiye bölündü. 650.000 metrekarelik, kilometre karelik bir alan Güney Sudan diye bölündü. Belki de dünyanın en başarısız diplomatik anlaşmasına imza attılar Sudan tarafı. Ülke ikiye bölündü ama hiçbir mesele çözüme kavuşmadı. Hala sınır problemleri var.
hala demografik problemler var. Ama hala hepsinden de önemlisi Sudan'ın tekrar bölünme tehlikeleri var. Buradaki eksiklik de tecrübe eksikliği, bilgi birikim eksikliği, eğitim eksikliği ve müttefik eksikliği. 1956 öncesi Sudan'ın çıkarlarını daha güçlü bir diplomasiye, devlet geleneğine sahip olan Mısır koordine ediyordu. Ama 56'dan 2000'lere geldiğimizde 2003'te çıkan Güney Sudan'la mevcut Sudan hükümeti arasındaki krizi çözecek yetenek gösterilemedi. O da yetmiyormuş gibi 2011'de referandum yapılarak Güney ayrıldı. Bütün bunların safhalarına baktığımızda çok büyük eksiklikleri, başarısızlıkları görüyoruz. Benim kanaatimce temeli devlet tecrübesinden yoksun olmak, eğitimli kadrolara, tecrübeli kadrolara sahip olmamak ama hepsinden de önemli görüneni sahipsiz kalmak. Uluslararası ilişkilerde komşularıyla ve ait olduğu Arap dünyasıyla, İslam dünyasıyla yeterince bir dayanışmaya sahip olamamak. Bugün bu coğrafya büyük ızdıraplar çekiyor. Son olarak sözümü tamamlarken şu Cumhurbaşkanımıza Hazreti Ömer'in emannamesini getiren Patrik Theopholos'un, biliyorsunuz Kudüs fethedildiğinde Kudüs'ün anahtarlarını Hazreti Ömer'e verdiler. Hazreti Ömer de verdiği bir fermanla Kudüs'te adaletin sağlanması ve ortak yaşama kültürünün gereklerini adeta bölgenin anayasası olarak bu emannamede kayıt altına aldı. Kudüs'ün sahibi kimdir soruları sorulduğunda bugün cebren ve hileyle bu ülkeyi yönetenler, yani kutsal toprakları Filistin'i yönetenler 2700 yıl önce buldukları bir yazıta istinaden kendilerinin hakkı olduğunu söylüyorlardı. Kudüs'ün patriği, Ortodoks patriği çıktı, Hazreti Ömer'in emannamesini aldı, Sayın Cumhurbaşkanımıza getirdi. Neden bir başka devletin başkanına götürmedi? Neden Ürdün'e, neden Mısır'a götürmedi? Neden Yunanistan'a, neden Putin'e ya da Trump'a götürmedi? Halbuki onlarla daha kimileriyle yakın diyalog içinde, kimileriyle dindaşlık kategorisi içinde. Niçin Cumhurbaşkanımıza getirdi? Niçin bu emannameyi getirdi? Söylemek istediği şu: bu bölgenin adalete ihtiyacı var, huzura ihtiyacı var. O huzurun esaslarını da Hazreti Ömer tespit etmiştir. Bu bölgenin sahibi olmak demek, bu emannameye sahip olmak demektir. Teşekkür. Yoksa geçmişten gelen bir yazıtla bölgenin sahipliğini iddia etmek değildir. Bölgede Muhammed İkbal'in ifade ettiği gibi bir başa ihtiyacımız var. Bölgede huzura, adalete ihtiyacımız var. Türk milletinin tarihi tecrübesiyle bölgede Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Sultan Baybars'ın, Yavuz Sultan Selim'in tesis ettiği adaleti yeniden tesis etme ihtiyacı var. Ve hepsinden de önemlisi İslam dünyasının birliğe ve beraber olmaya ihtiyacı var. Va'tesimu bihablillah. Cemiya, evet. Ve hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.